আপনারা কয়জন একসাথে? পাঁচজন। পাঁচজন ক্লিয়ার পাঁচজন। লাইনের চারটা, ওই চারটা এই যে Herkese tekrar merhaba. Borishal'den ayrıldım. Şimdi Chittagong yolundayım. Chottagram diyorlar. Chittagong eyaletinin başkenti. Chottagram'a doğru gidiyorum. Yine bir çay aldım, içiyorum. Yolculuk sabaha kadar sürecek. Sabah 7 civarı ancak varabileceğiz Chottagram'a. Yol 300 kilometre civarı ama 12-13 saatin üzerinde sürüyor. Şimdilik öyle. Evet, Chittagong'dan herkese merhaba. Bir diğer ismiyle de Chottagram. Şeyh Amanet Türbesi'ni ziyarete geldim. Burası hem türbe hem cami var, hem küçük bir yetimhane var, medrese var. Burası Şeyh Amanet Külliyesi. Burası da külliyenin Külleteyni. Külleteyn ismini daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Turan Dursun'un bir kitabı da vardı, Külleteyn diye. Külleteyn aslında Arapça iki kule manasında. 13 ton suya denk geliyor. Hanefi mezhebinde abdest alabilmek için gerekli olan su miktarı, durgun su miktarı. 13 tonu bulduğunda durgun sulardan, göllerden abdest alabiliyorsunuz. Burada da o geleneğin bir örneğini görüyorsunuz. Şimdi saat 4'e yaklaşıyor. İkindi ezan okunacak. Burada ayakkabıları emanet ettiğiniz yer var. Türbenin ismi de emanet.
Evet, Şeyh Emanet'in türbesine girmek için izin aldım. 19. yüzyılın başlarında yaşamış bir Sufi derviş. Kökleri Bağdat'a dayanıyor. Gördüğünüz gibi Hindular da ziyaret ettiği için böyle çiçeklerle de süslenmiş. Şimdi Şeyh Hazret Emanet'in türbesini gezmeye başladık. Yanımda da 8. jenerasyondan torunu Faysal var. Selamünaleyküm Faysal. Aleykümselam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Faysal bana eşlik ediyor. Şimdi mutfaklarına doğru yürüyoruz. This is these people always here to waiting the foods, right? Yeah. They sleeping at night here. Yeah, they sleep here at night. Geceleri de burada uyuyan evsizler var türbenin bahçesinde. Şimdi mutfağına doğru yürüyoruz türbenin. Şimdi size bu türbeyi ziyaret etmemin amacını turdan sonra harita üzerinde anlatacağım. Şimdilik türbeye bir bakalım. This is the kitchen. Yemek pişirilen kazanları görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. He's the chef. How are you, brother? Selamünaleyküm. He cook every day. Yeah. I like this talking. Nice. What are you preparing, sir? Tabruk. Tebruk. Baba ka tabruk. Meat. Böyle gördüğünüz sebze ve bulgur. Sebzi. Yes, it's vegetable. One pixel. Five men. 1 minute. Hey, come in. To take picture. Brother, back to. I 1 pixel me. Hey, anak sakit. This side better. Baba ka darbar hai. This side better. This is Saman Allah. Selamünaleyküm. Tencümül Müslim'in yetimhanesine geldik. Böyle çocukları bir çekeyim istedim. Burası Şeyh Hazret Emanet'in hemen komşusu. Hemen bitişinde yer alıyor. Böyle izin alarak çektiğim için çocukları dizdiler böyle.
Çocuklara gelen bağışlar, böyle pirinç bağışı yapılıyormuş. Genelde de pirinç yiyor çocuklar. Biryani tarzında. Size matbak. जी किचन 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 Can I? नहीं नहीं जी नहीं फिनिश रान्ना करा किया था देखो है रान्ना करा किया था लग जा This is the Abashik. sleeping area, स्टूडेंट रेस्ट स्टूडेंट रेस्ट resting area. All 200 sleeping here. He. 200 kişi burada yan yana yatıyorlarmış. बहुत टेलरिंग कवर कोई बहुत Çocukların giysilerinin onarıldığı, dikildiği yer. Burası kütüphaneleri. Bir İngilizce kitap gözüme takıldı, English. इंग्लिश Diğerleri Bengalce. Arapça kitaplar da var. अस्सलाम वालेकुम बोलो Herkese günaydın. Chittagong'dan ayrılıyorum. Böyle business class bir otobüse denk geldim. Şöyle etrafı göstereyim. Bangladeş'te artık son haftam. Dhakka'ya dönüyorum. Dhakka'da biraz ziyaret etmek istediğim yerler var. Ondan sonra da biliyorsunuz Nepal'e uçacağım. 10 Şubat'ta otobüsüm var. Böyle business class bir otobüse denk geldim. Chittagong'dan 7-8 saat sürecek Dhakka'ya yolculuk. Cuma günü bugün. Bir cuma namazı molası verecek. Onun dışında hiç durmadan direkt devam edeceğiz. Bangladeş için çok lüks bir otobüs. Böyle bir otobüs beklemiyordum. Ben de son koltuğu yakalayabildim. Benimle birlikte otobüste oldu şansıma. Şimdilik öyle. Evet, cuma namazı için mola verdik. Böyle şirin bir cami. আমাদের ব্যয়ের সম্পদ আমাদের সম্পদগুলো আমরা অন্যভাবে খরচ করি যদি দিনের কাজে এবার আমরা ব্যয় করি আমাদের পিতামাতা 18. yüzyılda buraya Bengal'e atanan İngiliz sömürge valisi Bengalliler için diyor ki, yeryüzünde gördüğüm en çalışkan ziraatçılar. En küçük bir alanı dahi değerlendirip
pirinç ekiyorlar diyor. Gerçekten seyahat ederken görüyorsunuz her metrekareyi değerlendirmişler ve pirinç ekmişler. Bangladeş'te tavuk tüketildiği kadar ördek kaz tüketildiğini de görüyorsunuz. Çünkü %70'i su olan bir ülkede ördek yetiştirmek, kaz yetiştirmek çok iyi bir fikir. Bir mola daha verdik. Otobüs firması lüks olduğu için durduğu yerler de böyle Bangladeş'ten pek alışık olmadığım yerler. Son hafta böyle yerleri görmek de varmış. Gördüğünüz gibi ilk defa sıvı sabun görüyorum lavabolarda. Sıvı sabunu bırakın, katı sabun bile olmuyor genelde. How much? 40 rupee, gördüğünüz rupiler. Thank you. Evet, Daka'ya indim. Böyle kaotik, kalabalık. Evet, mahalleme geldim. Otelime. Burası Tatari Bazar. Otelime doğru yürüyorum. Selamünaleyküm. Welcome. How are you? Evet, akşam yemeği yiyeyim diye böyle bir restorana geldim. Burası Star lokantası ama bugün cuma olduğu için böyle tenha. Normalde çok kalabalık oluyor. Benim söylediğim şeylerse bu gördüğünüz porata bizim katmerimize benziyor, lezzetli. Bu gördüğünüz de tavuk. Burada da soslu cacık var. Bengal'de genelde tavuk tüketiliyor. Bangladeş'te daha doğrusu. Mekan böyle. Evet, herkese merhaba. Beni böyle görmeye pek alışkın değilsiniz. Ama ara ara da yüzümü göstermem gerekiyor. Onun farkındayım. Şimdi size bir şeyler anlatabilmek için biraz sessiz bir yere gelmem gerekiyordu. Şöyle biraz ayarı düzelteyim. Şimdi Bangladeş bildiğiniz üzere 1947'ye kadar Hindistan'ın sadece küçük bir eyaletiydi. Şu an bile 144 bin kilometre kare Bangladeş. Yani Türkiye 786 bin, 789 bin civarı düşünürsek ancak işte 6'da biri, 5'te biri civarında bir toprağa sahip. 1947'ye kadar Hindistan'ın bir eyaletiydi. Ama 1947'de biliyorsunuz Müslümanlar Hindulara karşı azınlık olacaklarına, Hint alt kıtasında, Hindistan'da azınlık olacakları korkusuyla ayrı bir vatan talebinde bulundular. O dönem ölçüldü, biçildi. Nerede Müslümanlar çoğunlukta diye. İki yerde çoğunlukta Müslümanlar oluşturuyordu. Biri Pakistan, biliyorsunuz Punjab ve çevresi İslam'ın hinterlandıydı. Orta Asya'ya da çok yakın olması hasebiyle özellikle Sindh bölgesi ve Punjab bölgesi Müslüman çoğunluğa sahipti. Bunda yadırganacak bir şey yoktu. Ama Pakistan'dan 1600 kilometre uzakta Bangladeş, daha doğrusu o zaman Bangladeş diye bir isim yoktu. Bengal eyaleti nasıl Müslüman çoğunluğa sahip oluyor? Bu Richard Eaton diye Amerikalı bir tarihçiyi de
zorlayan bir soru. Dolayısıyla o bu sorunun peşinden gidip bir kitap yazıyor. İslam and Bengal Frontier diye, İslam ve Bengal sınırları diye bir kitap yazıyor. O kitabını okudum. O kitaptaki argümanı şöyle: İslam'ın bu Bangladeş'e gelişi 1200'lü yıllara dayanıyor. Biliyorsunuz Delhi, o dönem Delhi Sultanlığı, bir Türk hanedanlığı olan Delhi Sultanlığı fethediyor. Ve 1200'de de tam 1200 yılında Muhammed Bahtiyar Kılcı, biliyorsunuz Afganistan kökenli bir Türk boyu Kalajlar. Muhammed Bahtiyar Kılcı da Kalaj soyuna mensup bir Türk Sufi ve Gazi. 1200 yılında Bengal'i aslında 20 adamıyla birlikte bir saray baskınıyla fethediyor. Bengal gördüğünüz gibi sadece Bangladeş'i değil, şu an Hindistan sınırları içerisinde kalan West Bengal'i de kapsıyor. West Bengal ve Bangladeş o dönemde Türk Sufilerin, Türk Müslümanların, aynı zamanda Arap kökenli Müslümanların da eline geçiyor. Ve 1200 yılından itibaren buraya Sufi akınları başlıyor. Biliyorsunuz o dönem Moğol baskını İran ve havalisini, Türkiye dahil, İslam coğrafyasındaki o Sufileri böyle hallaç pamuğu gibi dağıtıyor, biliyorsunuz Moğol akınları. O dönemde de Bangladeş'te o Sufi gezgin dervişlerden nasibini alıyor. Ama bu coğrafyada başka bir özelliği daha var Sufi gezginlerin. Buraya geliyorlar Sufi gezginler ve biliyorsunuz burası 15. yüzyıla kadar Bengal bölgesi balta girmemiş ormanlarla kaplı bir bölge. Bu Sufi dervişler Bengallilerin yardımıyla burada bu balta girmemiş ormanları tarıma açıyorlar ve pirinç tarımına, sulu pirinç tarımına başlıyorlar. Küçük küçük dergahlar kuruyorlar, Osmanlı'daki vakıf sistemi gibi. Dolayısıyla İslam burada çok hızlı yayılıyor. Yani Sufi dervişlerin kişisel çabalarıyla burada İslam yayılıyor. Bunun açıklaması böyle. Bu tarihçi soruyor, İslam kılıçla mı geliyor, göçle mi geliyor, yoksa insanların kalplerini kazanarak mı geliyor diye 3 argümandan üçüncüyü, yani insanların kalplerini kazanarak burada Müslümanlar çoğunluğu kazandı diyor. Benim Şeyh Emanet dergahını ziyaret etmemin sebebi de biraz bu gelen Sufi dervişlerin nasıl bir rolü olduğunu size göstermekti. Evet, Bangladeş Ulusal Müzesi'ne doğru yürüyorum. Şimdi bu gördüğünüz çiçekler, bu garland dedikleri o boyunlara da takılan çiçekler aslında Hindu nüfusa hitap ediyor. Şu an Bangladeş'in Hindu nüfusu %7 civarında. 1971'den önce %14 civarındaymış. Ama 1990'lara doğru ve 1990'lardan sonra Bangladeş'in gittikçe İslami bir kimlik kazanmasıyla West Bengal için terk etmişler Bangladeş'i. Şu an %7 civarında. Hiçbir eyalette çoğunluk, hiçbir şehirde çoğunluk değiller. Kulna'da, Chittagong'da, Silet'te %20-25'lere varan bir çoğunlukları, bir nüfusları var daha doğrusu. 11 milyon 1971'den beri 11 milyon Hindu terk etmiş Bangladeş. Ulusal Müze'ye geldim. National Museum.
Girişi burası ama kameraları falan teslim ediyoruz, o yüzden kapatıyorum. Şimdi müzeden çıktım. 5.30'da kapanıyordu zaten. 2 saat kaldım içeride. Kamerayı maalesef çok ciddi bir aramayla alıyorlar girişte. Kilitliyorsunuz depolara. Dolaplara daha doğrusu. Şimdi Ramna Park'a geldim. Ramna Park 1971 yılında Şeyh Mucibir Rahman'ın bağımsızlık bildirgesini okuduğu yer aynı zamanda. Burada toplanan kalabalığa Şeyh Mucibir Rahman, ulusal bağımsızlık mücadelesinin lideri, burada bildirgeyi okuyor ve bağımsızlık mücadelesi başlıyor. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bahsetmiştim. 9 ay süren bir liberation var, yani Liberation War, bağımsızlık savaşı veriyor Bangladeş ve 9 ayın sonunda Hindistan'ın da savaşa dahil olmasıyla 6 gün içerisinde savaş Bangladeş lehine sonuçlanıyor. Çok büyük acılar çekiyorlar. Bu gördüğünüz enstrümanın adı yektara. Bu enstrümanı çalanlara da baul deniyor. Baul bizim Anadolu'daki aşıklık geleneği gibi, aşıklar gibi böyle gezip ellerinde bu enstrümanları yektarayla, yektara aslında tek tel demek. Gördüğünüz gibi işaret parmağını taktığı tel, tek telli bir enstrüman bu yektara. Yek tek demek, tara tel demek. Burası da Independence Museum. Yani Bağımsızlık Müzesi. Şimdi Şeyh Mucibir Rahman'ı görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Hasina. Hasina. Şeyh Hasina. Daughter of the Mucibir Rahman. Şimdi Şeyh Mucibir Rahman'ı görüyorsunuz. Bağımsızlık bildirgesini okuyor. Burada da hemen kızı Hasina'yı resmetmişler. Şu anki Başbakan Şeyh Hasina aslında Mucibir Rahman'ın kızı. Şimdi Şeyh Mucibir Rahman, bu başındaki şeyh lakabı aslında burada bu bölgeye gelen Bağdat kökenli, daha doğrusu Orta Doğu kökenli, Arap kökenli soyluları kastediyor. Şeyh Mucibir Rahman'ın da soyu aslında 15. yüzyıl civarında Bağdat'a dayanıyor. Bu bölgeye yine İslam'ı irşad etmek için, İslam'ı anlatmak ve toplumu irşad etmek için gelmişler. Şimdi size bahsetmek istediğim bir kavram var burada Bangladeş'te. Bir eşraf var, bir etraf var. Eşraf yöneten kesim. Bu yöneten kesim daha çok soylu sınıfı, yani şeyh lakabını alan kesim. Telefon çalınca bütün dikkatim dağılıyor. Şeyh lakabını alanlar aslında soylarını hep o dervişlere, işte sufilere dayandıran ve Bangladeş toplumunu yöneten kesim, şeyh kesimi. Bunların Hindu karşılığı da Badralok. Aslında Bangladeş'i, Bengali hep bu soylu sınıflar yönetmiş. Bir de etraf var, yani kıyıda köşede kalan, bildiğiniz gibi taraftan geliyor etraf. Kıyıda köşede kalanlar var. Onlar da bildiğimiz sıradan halk, avam. Böyle eşraf ve etraf ayrımı var Bangladeş'te şu an hala.
soylarını hep, yani soylu olabilmek için Bangladeş dışında bir geçmişe, soya dayanmanız gerekiyor. Hindu sınıfı da öyle. Burada Bengal'de doğup büyüyen Hindular da kendilerini Ganj deltasındaki kutsal şehirlerde doğan atalarına dayandırıyorlar soylarını. İşte Varanasi gibi, işte Kanpur gibi büyük şehirlere dayandırıyorlar. Delhi gibi büyük şehirlere dayandırıyorlar. Etraf dediğimizde burada tarımla uğraşan, tenleri koyu Bengallileri kastediyor. Öyle, bu bilgileri size aktarmak istiyorum. Umarım size çok uzun ya da sıkıcı gelmiyordur. Çünkü bunlar çok temel şeyler buraları anlamak konusunda. Ben okumuş, araştırmışken bunları aktarmak istiyorum. Çünkü herkesin bu kadar gezmeye, okumaya, araştırmaya zamanı olmuyor. Ben de bunları hap şeklinde ve çok süzerek, yani bütün okuduğum belki 20-30 kitap okuyorum ve aklımda çok kalan rafine şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Umarım hüsnü kabul görüyordur. Bu independence alanı da, yani bağımsızlık alanı da böyle. Kamerayı kaparlar, belli olmaz. O yüzden dikkat ediyorum. Tamam, bundan sonrasını artık yürüyelim çünkü kilitlendi trafik. Thank you. এই যাবি রাউডা Selamünaleyküm. निम्के नाम है? Sorry? Yeah, this name. Yes. This food. Aya. Something. Sir. Yeah, this tomato mosla. Okay. Bu gördüğünüz pirinç patlağı, This rice. rice pop, yeah. Bir salatayla karıştırıyor, Yeah. yemek yapıyor. Thank you. Eliyle güzel güzel yoğuruyor. İştahınız açılmıştır umuyorum. Bir de böyle sokakta yumurta satıyorlar. Selamünaleyküm. Gel. Size göstermek adına bir tane yiyorum. Gariptir, tuz kullanmıyorlar, sadece karabiber ekiyorlar. Bu gördüğünüz yumurta 25 taka, 100 taka 1 dolar ediyor. Yani 25 sent civarında.
Şimdi mahalleme geldim. Burası Tatari Bazar. Kadari Bazaar. Tatari Bazar. Cemaat dağılıyor akşam namazından. Şimdi gidip sizinle bir çay içelim. Burada her cadde biraz İstiklal Caddesi'ne benziyor. Sabah akşam böyle kalabalık. Hindu azınlıklardan bahsetmiştim size. Böyle mahalle aralarında küçük küçük Hindu tapınakları var. Bu gördüğünüzde onlardan biri. Tütsü yakmışlar. İçeride ayin var. Hemen şuradaki esnaflar Hindu. Mesela bu gördüğünüz Hindu. How are you? Thank you. Şimdi benim sürekli çay içtiğim bir mekan var. Çok güzel çay yapıyorlar. Oraya bir bakalım. Bahsettiğim mekan burası. Böyle çay kazanda kaynıyor. İlk önce çay, ilk önce sütünü ekliyor, sonra çayını ekliyor. Selamünaleyküm. Süleyman, see you. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kemal nasılsın? Çar. Akşamları burada yiyorum yemeğimi.
4 tane çar dedim. 4 tane tavuk şiş atıyor bana. Kusura bakmayın, elimle yiyorum. Çünkü burada böyle yeniyor. Şimdi size Bangladeş'in makus tarihini ve talihini de biraz özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz Bangladeş Chittagong'dan itibaren artık Güney Asya'nın bitip Güneydoğu Asya'nın başladığı sınır. Şurada daha iyi göreceksiniz. Chittagong bitiyor. Myanmar başlıyor. Bu da bir Güneydoğu Asya haritası. Güneydoğu Asya'nın sınırını görüyorsunuz. Bangladeş belirliyor. Bangladeş'in Chittagong tepelerinden, Chittagong eyaletinden sonra Budist çoğunluğun yaşadığı, artık Budist ve Müslüman, Budist ve Hindu sınırını belirleyen sınır Bangladeş. Her şey aslında 1601 yılında İngilizlerin, yani Doğu Hint Kumpanyası'nın, Hint alt kıtasını sömüren Doğu Hint Kumpanyası'nın Gujarat eyaletine çıkmasıyla başlıyor. Gujarat eyaletinin Surat şehrine çıkıp İngilizler Portekizlerden, İspanyollardan, Fransızlardan çok geç gelmelerine rağmen Gujarat'ta ve Kolkata çevresinde, Bengal'de tutunmaya başlıyorlar. 1774'te en son Babür İmparatorluğu'nun nevabı Siracüddevle'ye karşı bir savaş veriyorlar. Burada gördüğünüz Poloşi eyaletinde, Poloşi şehrinde ve 1774'ten sonra Babür İmparatorluğu'nun buradaki nevabını da yenip Bengal eyaletine sahip oluyorlar. Bengal'den yavaş yavaş bütün Hint alt kıtasına yayılmaya başlıyorlar. Şimdi buradaki dönüm noktası İngilizlerin, dediğim gibi, bu sömürge faaliyetlerine çok geç başlaması dolayısıyla bir acemiliği var. Ve bu acemiliğini Portekizleri ve İspanyolların Güney Amerika'daki sömürgesini örnek alarak başlıyor ve tıpkı İspanyollar ve Portekizler gibi Güney Amerika ölçeğinde bir sömürüye girişiyor Bengal'de. Bengal'de tabii o dönem bahsettiğim gibi çok Hindistan'ın en zengin bölgesi. Çünkü görüyorsunuz Nepal'den, Tibet bölgesinden doğan bütün Ganj'dır, Brahmaputra'dır, Padma'dır, bütün nehirlerin gelip Bengal körfezine döküldüğü coğrafya Bangladeş. Dolayısıyla o nehirlerin getirdiği alüvyonlar, bıraktığı alüvyonlar, burada çar diyorlar, küçük küçük adalar, görünüp kaybolan köyler, sel dolayısıyla, sel dolayısıyla ve onun getirdiği alüvyonlar dolayısıyla çok zengin tarımsal kaynağa sahip bir bölge ve İngilizler büyük ölçekte burayı sömürmeye başlıyorlar. Bu sömürüyü de Badrolok dediği Hindi soylu sınıfı ve küçük de olsa Müslüman şeyh soylu sınıfıyla yapıyor. O soyluların üzerine öyle büyük vergiler bindiriyor ki soylular da ödedikleri vergiyi çıkarabilmek için halkın tepesine binmeye başlıyorlar. Bengalilerin tepesine binmeye başlıyorlar ve bütün o tımar sistemi ya da Osmanlı'daki tımar sistemi, ayan sistemi gibi aslında buradaki bütün kökleşmiş yapıyı, kökleşmiş tarımsal sistemi bozuyorlar ve 1773 yılında öyle büyük bir kıtlık yaşanıyor ki 10 milyon Bengalli hayatını kaybediyor. İkinci büyük kıtlık vakası 1943'te yaşanıyor. Onun için size bir görsel göstermek istiyorum. Aslında ben buraya Daka'daki şu an bulunduğum bölgeye Daka'nın müzesini ziyaret etmeye geldim. Görmek istediğim şey de aslında Zeynel Abidin diye çok meşhur bir ressamları var. Böyle gördüğünüz gibi kıtlığı resmetmiş. 1943'teki kıtlığı resmetmiş. Müzeye gidince de çekmeye çalışacağım eğer kamera alırlarsa, ama kamera almadıklarını bildiğim için böyle göstermek istedim. 1943'teki kıtlık ise biliyorsunuz Bangladeş ve Burma
İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların ve İngilizlerin karşı karşıya geldiği alan oldu. Özellikle Myanmar, yani eski Burma. İngilizler, biliyorsunuz, Japonlar Myanmar'ı fethettiğinde bütün askerlerini doyurmak için Bangladeş'in tarımsal zenginliğini, pirincini kendi askerlerini doyurmak için ve Hint alt kıtasından devşirdiği askerleri, sepoyları, sipahileri doyurmak için cephelere kaydırıyor buradaki tarımsal zenginliği, pirinçleri. Ve ikinci büyük kıtlığa sebep olan şey ise bu Brahmaputra, Padma ve işte Ganj nehirlerindeki, Meghna nehirlerindeki bütün tekne, kayık, gemileri Japonların eline geçer korkusuyla yok ediyorlar. Dolayısıyla bütün bu tarımsal gıdaları, pirinci nakliyesini gerçekleştirecek kaynaklardan da Bangladeşliler, Bengaliler yoksun kalıyorlar ve bütün tarımsal nakliye de çökmüş oluyor. Dolayısıyla 1943 yılında da çok büyük 3 milyon insanın hayatını kaybettiği bir kıtlık yaşanıyor Bengal'de. Bir diğer bahsetmem gereken şey de aslında tam Myanmar sınırında yer alan Arakan bölgesi. Biliyorsunuz aslında Chittagong, ziyaret ettiğimiz Chittagong'da 1850'lerden önce aslında Arakan Krallığı'na dahildi. 1948'de Myanmar'ın bağımsızlık kazanmasıyla, biliyorsunuz İngiliz sömürgesiydi, Chittagong'u Bangladeş'e bıraktılar. Arakan'da, Burma'da kaldı. Arakan Krallığı'nda yaşayan Müslümanlar bu bölgede Budist çoğunluğa karşı azınlık konumunda kaldılar ve haklarını savunabilecek bir geçmişten de, bir tarihten de yoksunlar aslında. Bu Sit ve kıyılarında bir camileri var ama şu 1850'lerde yapılmış camiye şu anda girilmiyor. Budist askerlerin, Myanmar askerlerinin kontrol altında. Bu bölge böyle sınır olmasının sebebiyle ve İngilizlerin buradaki faaliyetleri sebebiyle böyle yoklukla, maalesef yoklukla sınanıyor. Burayı da böyle özetlemek istedim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.